Almanya'da bir cinayet işleniyor. Bir saat sonra Fransa'da bir cinayet daha. Bir saat sonra da Avusturya'da. 3 farklı ülke, 3 farklı suç mahalli ve her birinde aynı iz, aynı DNA. Polis örnekleri laboratuvara gönderiyor. Sonuç kesin. Üçü de aynı kişiye ait. Ama sistemde bu kişiyle ilgili hiçbir kayıt yok. Ne bir isim, ne bir sabıka, ne de bir fotoğraf. Sadece genetik bir imza. Ve bu imza bir insanın fiziksel olarak yapamayacağı bir şey yapıyor gibi görünüyor. Aynı anda 3 farklı ülkede olmak. Polis ona bir isim veriyor. Heilbronn hayaleti. 15 yıl boyunca onu arıyorlar. 40'tan fazla suç mahalli, 6 cinayet ve hiç kimse onu bir kez bile görmüyor. Sadece Heilbronn polisi bu arayışa 16.000 fazla mesai saati harcıyor. 3.000 kadın DNA testine tabi tutuluyor. Yüz binlerce euro ödül konuyor. Sadece onu tanıyan biri çıksın diye. Peki bu kişi aynı anda 3 yerde nasıl olabiliyor? Her şey 25 Mayıs 1993'te başlıyor. Almanya'nın küçük kasabası olan Idar Oberstein'da 62 yaşındaki Lieselot Schillinger evinde ölü bulunuyor. Elinde tuttuğu bir çiçek teliyle boğulmuş. Olay yerinde bir çay bardağı var. Adli tıp ekibi standart prosedürü uyguluyor. Parmak izi, lif örnekleri ve bardağın üzerinden alınan bir DNA izi. Ama burada garip bir detay var. Bu DNA 1993'te değil 2001'de analiz ediliyor. 8 yıl sonra. Neden mi? Çünkü 1993'te Almanya'da DNA analiz teknolojisi bu kadar hassas değil. O dönem alınan örnek sadece arşivleniyor, bir kenarda bekliyor. 2000'lerin başında laboratuvar teknikleri gelişince eski çözülmemiş dosyalar yeniden açılıyor ve bu unutulmuş bardak yıllar sonra ilk kez konuşuyor. Ve konuştuğunda söylediği şey basit. Bu bir kadına ait DNA. O kadar. O anda kimse bunun ne anlama geleceğini bilmiyor. Çünkü bu daha başlangıç. 2001 yılı hikayenin gerçekten de hızlandığı bir yıl oluyor. 21 Mart 2001 tarihinde antikacı Joseph Weizenbach, Freiburg'da 61 yaşında mutfağında öldürülmüş halde bulunuyor. Bir bahçe ipiyle boğulmuş. Evden küçük bir miktar para çalınmış ve mutfak çekmecesinin üzerinde yine o DNA var. Soruşturmacılar bir bağlantı kuruyor. Hem Schillinger hem Weizenbach vakasında bağlama ipi kullanılmış. İkisinde de çok az para çalınmış. İkisinde de aynı kadının izi var. Bu bir tesadüf olamaz diye düşünüyorlar. Karşılarında bir seri katil olduğuna ikna oluyorlar. Ama sonra işler tuhaflaşmaya başlıyor. Ekim 2001'de Gerolstein yakınlarında bir ormanda içinde eroin kalıntısı olan bir şırınga bulunuyor. Üzerinde yine aynı DNA var. Ama bu kez ceset yok. Bir hafta sonra 24 Ekim 2001'de Budenheim'da zorla açılmış bir karavan. Üzerinde ısırılmış bir kurabiye parçası ve DNA yine orada. Bunu bir düşünün. Aynı kadın bir yandan yaşlı insanları soğukkanlılıkla boğuyor, bir yandan ormanda uyuşturucu kullanıyor, bir yandan da bir karavana gidip kurabiye çalıyor. Profil hiç tutmuyor. Bir seri katilin davranış kalıbı bu kadar rastgele olamaz. Soruşturmacılar ilk başta bunu görmezden geliyor. Belki farklı suç ortakları var diyorlar. Belki de bağımlı, para için her şeyi yapan biri diyorlar. Teori esnetiliyor da esnetiliyor. Ama bir türlü kırılmıyor. Çünkü kırılırsa 8 yıldır inşa ettikleri her şey çöker. Ve bu da buzdağının görünen ucu bile değil. Yıllar geçtikçe hayalet kelimenin tam anlamıyla sınır tanımıyor. Yıl 2004. Fransa Arbois. Vietnamlı değerli taş tüccarlarına yönelik bir soygunda kullanılan oyuncak bir tabancanın üzerinde DNA var. Artık hayalet Almanya sınırlarının dışına çıkmış. 6 Mayıs 2005. Almanya Worms. İki kardeş arasında bir kavga. Ateşli silah kullanılıyor. Bulunan bir merminin üzerinde yine aynı iz. 3 Ekim 2006. Almanya Saarbrücken. Bir eve girmek amacıyla camı kırmak için kullanılan taşın üzerindeki bir DNA. Yine hayalete ait. Mart 2007 Gallnochkirchen, Avusturya. Bir gözlükçü dükkanı soyuluyor. Hayalet artık 3. bir ülkede. Bu noktada soruşturmacıların önünde bir harita var ama bu harita mantığa çok aykırı. Almanya, Fransa, Avusturya birbirinden yüzlerce kilometre uzakta, farklı zaman dilimlerinde, farklı suç türlerinde aynı imza tekrar çıkıyor. Bir hırsız aynı anda hem Freiburg'da hem Arbois'da olamaz. Ama DNA öyle demiyor. Olabilir diyor. Kriminologlar arasında teoriler türemeye başlıyor. Belki bu bir kişi değil. Aynı DNA'ya sahip bir çift ikiz kardeş. Belki organize bir suç şebekesinin ortak bir aracı kullandığı bir yöntem var. Mesela ortak kullanılan bir alet, bir eldiven ya da herhangi bir araç. Kimse doğru cevaba yaklaşamıyor bile. Ve sonra 2007'nin baharında hikaye artık yerel bir gizemden ulusal bir travmaya dönüşüyor. Tarih 25 Nisan 2007. Yer Almanya Heilbronn.
Genç bir polis memuru olan 22 yaşındaki Michel Kiziveta, Orta ile birlikte devriye arabasında bir otoparkta oturuyor. Aniden arkalarından yaklaşan biri her ikisini de başından vuruyor. Kiziveta olay yerinde hayatını kaybediyor. Orta ağır yaralı ama bir şekilde hayatta kalıyor. Ancak saldırı anına dair hiçbir şey hatırlamıyor. Bu sıradan bir cinayet değil. Bir polis memuru güpegündüz hiçbir açık motif olmadan infaz edilircesine öldürülmüş. Ülke çapında manşetlere çıkıyor. Olay yeri inceleniyor. Arabada bir esrar izmariti ve çalınan kelepçelerin üzerinde bir DNA var. Laboratuvar sonucu geldiğinde herkes donup kalıyor. Yine o kadın. Yıllardır peşinde oldukları hayalet. Artık bu bir dizi hırsızlık ve eski cinayet vakası olmaktan çıkıyor ve bir polis katili avına dönüşüyor. Hayborn Emniyeti özel bir birim kuruyor. Kod adı Parkplatz. Yani otopark. Cinayetin işlendiği yere atfen bu isim veriliyor. Bu birim sonraki 2 yıl boyunca sadece bu kadını bulmaya odaklanacak. Ve işte bu noktada soruşturma gerçekten çılgına dönüyor. 3000'den fazla evsiz ve madde bağımlısı kadın sokakta durdurulup DNA örneği veriyor. Hiçbiri eşleşmiyor. Hayborn polisi tek başına bu arayışa 16.000 fazla mesai saati harcıyor. Medya onu yüzü olmayan kadın olarak adlandırıyor. Ödül parası tırmanmaya başlıyor. Ama hayalet sanki polisle alay eder gibi suç işlemeye devam ediyor. 2008 yılı vakanın en karanlık ve en açıklanamaz köşesine geliyor. Tarih Şubat 2008, yer Mannheim yakınları. 3 Gürcü araba satıcısı öldürülüyor. Cesetlerini taşımak için kullanılan ödünç bir Ford Escort'un halısında ve döşemesinde DNA bulunuyor. Bu, hayaleti artık organize suç ve insan kaçakçılığı şebekeleriyle ilişkilendiren bir teoriye kapı açıyor. Belki de o bir suç örgütünün parçasıydı. Belki de bir temizlikçiydi. Kirli işleri o hallediyordu. Aynı yılın bahar aylarında hayalet adeta bir hız rekoru kırıyor. Queershit'te 2 ayrı ev soygunu, Toley'de bir tane, Riol'da bir tane daha ve hepsi birbirine yakın haftalar içinde. 9 Nisan 2008 gecesi Oberstenfeld'de bir apartman soygunu, 9 Mayıs 2008'de Zannhölzbach'ta bir kulüp binasında bir kadına yönelik soygun ve Ekim ayının sonunda en tedirgin edici olaylardan biri yaşanıyor. Weizberg yakınlarında bir yardımcı hemşire kendi arabasında ölü bulunuyor ve arabada yine o DNA var. Bu noktada soruşturmacılar tuhaf olan başka bir detayı da fark ediyor. Mitokondriyal DNA analizi. Hayaletin Doğu Avrupa ve Rusça kökenli olma ihtimalinin yüksek olduğunu gösteriyor. Yani artık elimizde kısmi bir etnik profil bile var. Ama hala ne bir yüz, ne bir isim, ne de bir görgü tanığı. Ocak 2009'a gelindiğinde ödül 300.000 euroya çıkarılıyor. Alman kriminal tarihinin en yüksek ödüllerinden biri ve hala hiçbir sonuç yok. Bu noktada soruşturmayı yürütenlerin içinde bile artık bir şüphe filizleniyor. Ya biz yanlış bir şeyin peşindeysek? Mart 2009. Fransız yetkililer 2002 yılında bulunmuş yanlış bir erkek cesedinin kimliğini belirlemeye çalışıyor. Ellerinde bir ipucu var. Yıllar önce bir sığınmacının yaptığı iltica başvurusundan kalma bir parmak izi kartı. Cesedin bu kişiyle aynı olup olmadığını anlamak için kartı çıkarıyorlar. Standart prosedür gereği sadece parmak izini karşılaştırmakla kalmıyorlar, testi güçlendirmek için kartın üzerinde ek bir DNA örneği de alıyorlar. Sonuç geldiğinde herkes donup kalıyor. Kart üzerinde hayaletin DNA'sı var. Bir saniye durup düşünün. Bu kart cinayetlerle hiçbir ilgisi olmayan, sıradan bir sığınmacının yıllar önce imzaladığı bir devlet belgesi. Hayaletin bu kağıda dokunmuş olma ihtimali sıfıra yakın. Üstelik ceset bir erkek. Hayaletin profili ise kadın. Yani bu DNA'nın kağıtla da cesetle de mantıklı hiçbir bağlantısı yok. Soruşturmacılar şüpheleniyor ve kartı farklı bir DNA çubuğuyla tekrar test ediyor. Bu sefer sonuç hiçbir DNA yok. İşte tam bu an çözümün kilit noktası oluyor. Aynı kağıt 2 farklı çubukla test edildi. Biri hayaletin DNA'sını buldu, diğeri hiçbir şey bulamadı. Bu kanıtın kağıda değil, kullanılan çubuğa ait olduğunu kesinleştiriyor. Soruşturmacılar geriye, en başa dönüp bambaşka bir soru soruyor ilk kez. Ya bu DNA hiçbir zaman bir suçluya değil, örnek toplama aracının kendisine aitse ve iz çok daha sıradan bir yere çıkıyor. Pamuklu çubuklara. Polis ve laboratuvarların örnek toplamak için kullandığı bu çubuklar Avustralyalı bir üretici olan Grainer Bio One International anonim şirketinin bir fabrikasında üretiliyor. Çubuklar üretim sırasında steril hale getiriliyordu. Yani bakteri ve virüslerden arındırılıyor. Ama
insan DNA'sından arındırılması için hiçbir sertifikasyon süreci yoktu. Kimse bunu düşünmemişti bile. Çünkü kimse böyle bir şeye ihtiyaç olacağını öngörmemişti. Fabrikada çalışan işçilerden biri Doğu Avrupa kökenli bir kadındı. Elinin değdiği çubuklara bıraktığı mikroskobik cilt hücreleri üretim ve paketleme sürecinde binlerce çubuğa yayılmıştı. Ve bu çubuklar tek bir depoya değil, Almanya, Avusturya ve Fransa'daki onlarca farklı polis laboratuvarına dağıtılmıştı. 26 Mart 2009'da polis çıkıp resmen açıklıyor. Heilbronn hayaleti diye biri hiçbir zaman var olmadı. 16 yıl, 40'tan fazla suç mahalli, 6 cinayet, 16.000 fazla mesai saati, 3.000'den fazla kadına uygulanan test, 300.000 euroluk ödül, hepsi bir fabrika işçisinin eline değdiği pamuklu bir çubuğun peşinde koşmuştu. Heilbronn hayaleti hiçbir zaman var olmadı ama bıraktığı ders bugün hala geçerli. Hatta adli bilim dünyasını kalıcı olarak değiştirdi. 2016'da bu vaka yüzünden ISO 18385 adında yeni bir uluslararası standart oluşturuldu. DNA toplamak için kullanılan malzemelerin üretim sırasında insan DNA'sından tamamen arındırılmış olmasını zorunlu kılan bir kural. 16 yıl, 3 ülke, 40'a yakın suç mahalli ve sonunda çözülen şey bir cinayet değil, bir üretim hatasıydı. Ve böylece bir gizem daha çözülmüş oldu. Kanalı takip etmeyi unutmayın çünkü daha çözecek çok gizemimiz var. Mesela okyanusun altında duyulan ve hiçbir canlıya ait olmayan sesin aslında neye ait olduğu bulundu. Belki de hiç duymadığınız, bütün interneti duygusal boşluğa sürükleyen Casey Nicole'in hikayesini de size anlatacağım. Bu sebepler abone olmayı, zili açmayı ve tabii ki videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. O zaman hadi Allah'a emanet.